Bugün sizlere Washington'da gizlenmiş olduğu iddia edilen, dipsiz bir kuyu efsanesi olan Mel'in kuyusunu anlatacağız. 1997 yılında Mel Waters isimli gizemli bir adam, bir radyo programına katılarak gizemli ve doğaüstü olaylara ev sahipliği yapan dipsiz bir kuyu keşfettiğini iddia etti. Bu inanılmaz hikaye, Mel'in kuyusu efsanesini doğurdu. O zamandan beri de meraklıları ve komplo teorisyenlerini büyülemeye devam ediyor. 21 Şubat 1997'de Art Bell gece geç saatlere kadar süren popüler radyo programı Coast to Coast'u sunuyordu. Zirve yaptığı dönemde her gece 15 milyon kadar dinleyicisi olan program, doğaüstü konular ve komplo teorileriyle tanınıyordu. Bu nedenle gelen telefonların çoğu Bell'i şaşırtmıyordu. Ancak o gün kendisini Mel Waters olarak tanıtan bir dinleyici telefonla aradı ve Mel'in kuyusu olarak bilinen paranormal bir fenomenin onlarca yıl sürecek arayışını başlattı. Waters telefonda, Washington, Kittitas County'deki arazisinde ölü hayvanları hayata döndürme yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi sihirli özelliğe sahip dipsiz bir kuyu olduğunu iddia etti. Arayan kişi, Kittitas County hakkında çok bilgili ve büyük olasılıkla buranın yerlisi gibi görünse de, yapılan incelemelerde bölgede Mel Waters adında birinin yaşadığına dair ne bir kayıt ne de kuyunun gerçekten var olduğuna dair bir iz bulundu. Ancak Waters programı aramaya devam etti ve 1997 ile 2002 yılları arasında toplam 5 kez Bell'e bağlanarak Mel'in kuyusu hakkında giderek tuhaflaşan hikayeler anlattı. 5. aramadan sonra Mel Waters'tan bir daha haber alınamadı. Mel Waters, Art Bell'in programını ilk kez aradığında, Washington'un orta kesiminde yer alan küçük bir kırsal bölge olan Kittitas County'deki arazisinde derinliği bilinmeyen gizemli bir kuyu keşfettiğini iddia etti. Waters, kuyunun dibinde su olup olmadığını ve ne kadar derin olduğunu anlamak için özel olarak yaptığı bir oltaya bir rulo şekerleme bağlayarak bir test yapmaya karar verdi. 24 kilometreye ulaşmasına rağmen dibe ulaşamadığını ve şekerlemelerin hala sağlam olduğunu iddia etti. Mel Waters, deliğin bir dizi tuhaf özelliği olduğunu da ekledi. Örneğin, yankısı yoktu ve hayvanlar ona yaklaşmaktan korkuyordu. Waters, "Köpekleri de yanımda getirdim ama o lanet şeyin yakınından bile geçmediler," dedi. Delikten siyah bir ışının çıktığını da söyledi. Yakınına götürülen radyolar geçmiş yıllara ait programlar ve müzikler çalmaya başlıyor, deliğe yakın tutulan metallerse başka maddelere dönüşüyordu. Waters, bir keresinde komşusunun deliğe ölü bir köpek attığını ve köpeğin daha sonra canlı ve sağlıklı bir şekilde geri döndüğünü de iddia etti. Sonunda Waters, ABD hükümetinin çukurla ilgilenmeye başladığını iddia etti. Mel Waters'ın görüşmelerinin arşivlenmiş bir özetine göre, hikayesini kamuya açıkladıktan sonra, hükümet temsilcilerinin kendisini arazisinden zorla çıkardığını ve mülkün kiralanması için kendisine ayda $250.000 ödediğini iddia etti. Mel Waters, 1997'den 2002'ye kadar toplamda 5 kez Art Bell'in programına konuk oldu. Başlangıçta sakin ve inandırıcı tarzıyla dikkat çeken Waters, zamanla hikayeleri giderek daha tuhaf bir hal almaya başladı. Kuyu hakkındaki konuşmalarının ardından karısının ortadan kaybolduğunu ve arazisinin uydu görüntülerinden silindiğini iddia etti. Ayrıca Nevada'daki bir Bask yerleşimini ziyaret ederken doğaüstü özelliklere sahip benzer bir kuyu ile karşılaştığını da söyledi. Bu kuyu da ilki gibi dipsiz görünüyordu ve hayvanlar ona yaklaşmaktan korkuyordu. Bask halkının bu ikinci kuyu üzerinde bir deney yaptığını ve içine bir kova buz attığını anlatan Waters, kuyunun buzu erimeyen ama aylarca yanabilen sıcak ve yanıcı bir maddeye dönüştürdüğünü iddia etti. Hikayenin en şok edici iddialarından biri, Mel Waters ve Bask halkının ikinci kuyuya bir koyun indirerek içine giren bir canlıya ne olabileceğini test etmeleridir. Koyunu yukarı çektiklerinde ölü bulmuşlar, ancak vücudunda devasa, nabız gibi atan bir tümör oluşmuştu. Waters'ın iddiasına göre, Basklar bu tümörü kesip açtıklarında 45 santimetre boyunda, fok balığını andıran, ancak insan gözlerine sahip tuhaf bir yaratık ortaya çıktı. Waters, bu yaratığa bakarken, yaratığın kendisine derin bir merhamet duygusuyla baktığını söyledi. Basklar daha sonra yaratığı tekrar kuyuya geri bırakmışlar. Aralık 2002'de Mel Waters, Coast to Coast programını son kez aradı. Hükümetin ikinci kuyunun varlığını bildiğini ve yanan buzu götürdüklerini iddia etti. Ayrıca kendisinin takip edildiğine inanıyordu.
Bask halkının yaratığı kuyuya geri bıraktıktan sonra köylerini birkaç kez ziyaret ettiğini ve onları yanan buzun tehlikeleri konusunda uyardığını da söyledi. Bu aramadan sonra Mel Waters'tan bir daha haber alınamadı. Mel Waters, Washington eyaletinde gizemli bir kuyunun varlığını iddia eden tek kişi değildi. 1961 yılında babasının kendisine ilk gösterdiği günden beri Mel'in kuyusunu birçok kez ziyaret ettiğini iddia eden Red Elk adında bir Kittitas Vadisi kabile şamanı da vardı. Red Elk, kuyunun gizli bir yeraltı hükümet tesisine ve aynı zamanda uzaylı faaliyetlerinin merkezi olduğuna inanıyordu. 2002 yılında Red Elk, Mel'in kuyusunu bulmak için bir arama gezisine öncülük etti. Ona Mel'in kuyusuna adanmış bir sohbet sitesinde tanışan bir grup inanan da katıldı. Bu meraklılar, kuyuyu bulmanın evrenle ilgili önemli sorulara yanıt getirebileceğine inanıyordu. Ne yazık ki grup Mel'in kuyusunu bulamadı. Ancak Waters'ın Coast to Coast programına çıkmasından çok önce bile Kittitas County'de gizemli bir kuyudan bahsediliyordu ve kuyuyu gördüklerini iddia eden başka kişiler de vardı. Yıllar boyunca birçok kişi Mel'in kuyusunu aramaya çalıştı. Ancak kuyunun varlığını doğrulayacak hiçbir somut kanıt bulunamadı. Uzmanlar, Waters'ın tarif ettiği kuyunun sadece kanıtlanmamış değil, fiziksel olarak da imkansız olduğunu söylüyor. Washington Eyaleti Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda jeolog olan Jack Powell, Waters'ın tarif ettiği derinlikteki bir kuyunun çevresindeki tabakalardan gelen muazzam basınç ve ısı altında kendi içine çökeceğini söyledi. Powell, kuyuyu ilk kez Bell'in programında duyduğunda ilgilenmiş ve araştırmaya başlamış. Waters'ın kuyunun 24 kilometre derinliğinde olduğunu iddiasını duyduğunda ise bunun bir aldatmaca olduğunu anlamış. Powell'ın araştırmalarına göre Waters'ın bahsettiği kuyu, terk edilmiş bir altın madeni kuyusu olabilir. Yaklaşık 1 kilometre derinliğinde olan bu kuyu, dikenli tellerle çevrili özel bir arazide bulunuyor. Powell, Mel Waters'ın bu gizemli kuyuyu uydurmak için gerçek kuyuyu bir tür ilham kaynağı olarak kullanmış olabileceğini söylüyor. Red Elk son yıllarda kuyunun peşinden gitmenin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. 2012'de Red Elk, "Kuyuyu aramayın, uzak durun. Kuyu önemli değil, sadece onu bulmaya çalışmaktan vazgeçin. Orası hükümetin elinde" şeklinde uyarılarda bulundu. Mel Waters'ın kendisinden de 2002 yılında Art Bell'le yaptığı son telefon görüşmesinden bu yana haber alınamıyor. Bazıları hükümetin onu ele geçirdiğine inanırken, bazıları ise hikayenin tamamen uydurma olduğuna inanıyor. O zamandan beri Mel'in kuyusu birçok komplo teorisine ve spekülasyona konu oldu. Kuyunun varlığını doğrulayacak veya çürütecek somut kanıtlar bulunmamasına rağmen, efsane hala meraklıları ve komplo teorisyenlerini büyülemeye devam ediyor. Mel'in kuyusuna dair hiçbir resmi kayıt bulunmuyor. Bu gizemli yerin varlığı sadece Mel Waters'ın anlattıklarına ve sonradan bu hikayeyi destekleyen diğer tanıkların ifadelerine dayanıyor. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.